Keşke sen de bizimle kalsan. Hem dinlenmiş olurdun. Konuşmuştuk bunları Süreyya. Keşke. Ama kalamam ki. Bir sürü iş var. En önemlisi de Şehzade'nin mahkemesi. Şehzade meselesi biz oraya varana kadar hallolmuş olur bile. O biraz zor Süreyya. Mustafa'm işin peşini bırakmıyor. Ben de Mustafa'mı yalnız bırakamam. Mustafa neden bu kadar inat ediyor? Şehzade Mehmet'in suçlu olduğu aşikar. Dedim ya Süreyya. Vardır Mustafa'mın bir bildiği. Benden başka bir isteğiniz yoksa? Hayır yok. Ev sana emanet. Ali, Yasmin seninle burada kalacak. Hem yemek işlerini hem de ev işlerini yapar. Süreyya. Bak bu kız dövüştüğü gibi yemek yapıyorsa ben her gece yemeği tekkede yerim. Baştan söyleyeyim. Yok iyidir. Yarın sabah ilk iş karakola gidip takviye isteyeceksiniz. Evin arkası ağaçlığa bakıyor. Orayı da ihmal etmeyin. Anlaşıldı değil mi dediklerim? Baş üstüne amirim. Sabah karargaha 2 zabitle gideceksin. 2 zabitle döneceksin. Atlatmaya kalkma. Ekmeklerinden etme çocukları. Etmem. Vermeyecek misin anahtarı? Kapını açayım. Gözünüzü dört açın. Baş üstüne abi. Benim babamı Osmanlı öldürmedi Celal. Benim babamı sen öldürdün. Sen öldürdün benim babamı. Ama bu ölüm basit bir cinayet meselesi değil, siyasi sonuçlar oluşturmalı. Şehzadeyi biz öldürürsek kahraman olur. Ama Osmanlı'nın padişaha en yakın tebaası öldürürse murdar olur. Bu durumda bizim öldüren değil, kışkırtan taraf olmamız gerek. Nacizane sordunuz diye fikrimi söyledim. Bravo efendi Cemil, bravo. Zekanıza hayran olmamak mümkün değil. Tesadüflere inanmam ben. Belirlenmiş bir tasarının izini sürdüğünüzde mutlak zaferin geleceğini düşünürüm hep. Lakin Farah'ın annesi Feriha'nın ortaya çıkması hesabımızda olmayan bir gelişme. Bu fırsatı doğru değerlendirmeliyiz efendi Cemil. Farah'ı en hassas olduğu noktadan yakalamak avantajlı bir noktaya taşıyacak bizi. Çok haklısınız Yüce Efendi. Ancak bu meselenin halinde ufak bir engelimiz var. Nedir o Bay Miloş?
Feriha'nın ta kendisi. Bu işe Server'e havale etmek istedim. Ama senin anlattıklarından anladığım kadarıyla Feriha Hanım fena halde prensip sahibi. Evet. Patronu ile yakınlaşması muhtemelen mümkün görünmüyor. Ama patronun bir arkadaşıyla yakınlaşmasında bir beis görmüyorum. Tabii Şerzan'ın yardımıyla. Ne dersin Efendi Cemil? Vereceğiniz her vazifeyi emir kabul ederim Yüce Efendi. Güzel. Küfre düşmekten, kul hakkı yemekten sana sığınırım. Adaletinle hükmünü esirgeme ya Rabbi. Amca sultanımdan rahmetini esirgeme. Devletin bekası için dirliğimizi birliğimizi bozanlara fırsat verme ya Rabbi. Kudretini bu topraklar için kan dökmüşlerden esirgeme. Onlara cennetinde mutluluk nasip eyle ya Rabbi. Bu kulunun duasını kabul eyle Allah'ım. Amin. Allah kabul etsin şehzadem. Diyeli hede kurkare netret. İyi misin asker? İyiyim. Merak buyurmayın şehzadem. Az önce dediğinin manası nedir? Babaannem bize küçükken söylerdi. Diyeli hede kurkare netret. Bulutlandığında bile güneş parlar. Asker. Neydi o dediğin laf? Diyeli hede kurkare netret. Bulutlandığında bile güneş parlar. Bulutlandığında bile şehzadem. Ruhi Paşa, diyorum ki ben de sizinle birlikte mahkemeye geleyim. Ne gerek var kızım? Tahkikatını yapıyorsun. Yani ne bileyim ne yapıyorsan onu yap işte. Ruhi Paşa, hepiniz böyle koşuştururken benim burada böyle durmak içime sinmiyor. Alışkın da değilim durmaya. Sabret kızım sabret. Sonunda sıra da sana gelecek ha. Sabret. Orada birini görebilirim, birini tanıyabilirim, faydalı olabilirim size. Onun için söylüyorum. İyi peki gel bakalım. Defterdarlıktan istediğiniz belgeyi getirdim paşam. Sağ ol.
sebeple de Hüsrev Paşa'nın isyanı komuta etmek için rüşvet aldığına inanıyorum. Eğer rüşveti kimin verdiğini bulabilirsek sizi kurtarmak çok daha kolay olacak. Seni de çok yorduk Filinta Mustafa. Çok aklın geçti bizden yana. Hakkım yok ama varsa helal olsun. Hürmetler Kadı Hazretleri. Hürmet bizden Efendi Cemil. Bugün çok önem arz ediyor devletimizin, milletimizin bekası için. Sorumluluklarımın farkındayım Efendi Cemil. Yüce Meclisimiz adaletinize çok güveniyor. En doğru kararı vereceğinizden hiçbirimizin şüphesi yok. Olmasın da zaten. Vaktiniz varsa kalın ve izleyin. Görün adaletin nasıl kusursuz tecelli edeceğini. Çok isterdim ama Yüce Efendi merakla takip edeceğini söyledi. Kendilerine layık olmaktan şeref yağ buluruz. Bizden sonra gelecek olanlar bu meselenin derinine inmek istediklerinde onu dönemin şartları içerisinde değerlendirmelidir. Elbette çocuk yaşta bir şehzadenin isyan düşüncesi olamaz. Lakin onu kullanmak isteyen iblisler her dönemde vardır. Tıpkı bugün olduğu gibi. İsyan eden şehzade idam edilir. Nizam-ı alem için öldürülmesine cevaz var. Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adaletli olması lazım gelen yer işte tam da burası. Şehzademizin böyle bir vakaya karışması mümkün değil Kadı Hazretleri. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Şehzademiz Padişah Hazretlerine her zaman bağlı ve sadıktır. Olayların cereyan ettiği günde ben şehzademizin hizmetindeydim. Kendisi de olaylara en az bizim kadar şaşırmış ve öfkelenmişti. Haberi olan biri öyle şaşırmaz Kadı Efendi. Anlaşıldı. Peki. Sana son bir soru daha. Buraya kendi isteğinle mi geldin? Filinta Mustafa gel dedi. Ben de geldim Kadı Efendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Size en hayırlı şahitleri bildireyim mi? Kendisinden istenmeden gelip tanıklık edenlerdir.
Kadı Hazretleri, olayın cereyan ettiği gün sarayın günlük sebzelerini vermiş dükkanıma dönüyordum. Bir anda etrafımı zabitler bastı. Ben korkudan bir yere sinmişken beni sindiğim yerden çıkartıp Korkma dediler. Sana ve malına zarar vermeyeceğiz. Bizim derdimiz... Neymiş dertleri? Padişah Efendimiz'i tahttan indirmek istediklerini söylediler. Peki yerine kimi geçireceklermiş? Onu da söylediler mi? Şehzade Mehmet Efendi. Emin misin? Eminim Kadı Hazretleri. Ekmek Kur'an çarpsın ki eminim. Peki. Madem bu kadar büyük bir yemin ediyorsun, o zaman muhakkak ki doğruyu söylüyorsundur. Şehzademiz Mehmet Efendi'nin vakayla alakası yoktur. Nasıl biliyorsun ki bunu? Orada bile değil misin? Nereden veli nimetin oluyor Şehzade Mehmet senin? Çok iyiliğini gördüm Kadı Hazretleri. Başkaca diyeceğim bir şey var mıdır? Vardır Kadı Hazretleri. Benim bildiğim Şehzade Mehmet, değil devletine baş kaldırmak, buna tevessül dahi edenin kellesini başından kopartır atar. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Çık. Kadı Efendi Hazretleri. Bir şahidim daha vardır Kadı Efendi. Gelsin bakalım. Efendi. Muhabbetinizi dışarıda edersiniz. Benim mahkememde mahkemeyle alakadar olacaksınız. Bir diyeceğiniz varsa bana diyeceksiniz. Var Kadı Efendi. Çekilebilirsin. İsyanın elebaşlarından Hüsrev Paşa'nın maaş cetveli. Böyle bir maaşla bırakın öyle bir çiftlik almayı, o çiftlikten 3 baş koyun dahi satın alamazsınız. Adam belki aileden zengindir. Bu ihtimali de düşündük ve tahkikatimizi yaptık. Netice? Böyle bir şey mevzu bahis dahi olamaz. Kendisi yetim olarak büyümüş. Bimar Aceze Vakfı'nın yetiştirdiği yetimlerdenmiş. Biz de elhamdülillah Bimar Aceze Vakfı'nın elinden tuttuğu ve yetiştirdiği yetimlerden biriyiz. Ne beis var ki bunda? Kendisi vakfın inayetiyle geçinmiş. O yüzden böyle bir para biriktirmesi imkansız. Belki bir arkadaşından borç almıştır. Yahut uzak bir akrabasından miras kalmıştır. Hepsini tahkik ettirdiğimizden şüpheniz olmasın Kadı Efendi. Lakin burada asıl mide bulandıran konu şu. Hüsrev Paşa bu çiftliği 10 gün evvel almış. Yeni çiftliğinizi beğendiniz mi? Eksik olmayın Boris Efendi. Çok cömertsiniz. Büyük hediye oldu. Sağ olun. Güzel. Yani siz bu durumu isyan tertibi için rüşvet olarak görürsünüz, öyle mi? Siz öyle görmez miydiniz Kadı Efendi?
Bizim gördüğümüz Filinta Mustafa, şifai şahitliklerden başka mahkememize şu ne işe yarayacağı belli olmayan maaş cetvelini sunmuş olduğunuzdur. Öte tarafta istihbarat teşkilatımızın medarı iftarı, göz bebeği Davut Paşa'nın şehit olduğu bir askeri isyan var. Ve dahi bu isyana kalkışanların hepsinin ağzından çıkan isim aynı. Şehzade Mehmet. Şehzade Mehmet. Şehzade Mehmet. A benim canım efendim. Bu kadar hırpalamayın kendinizi. Siz bu işi kadıya havale ederek en doğrusunu yaptınız. Hükümdar olmak da böyle yapmayı emreder. Beni asıl üzen gözümün nuru. Beni asıl üzen. Şehzade Mehmet hakkında söylenenler doğru ise bu onu layığıyla yetiştiremediğimi gösterir. Beni asıl üzen husus bu işte. Fidanı diker, can suyunu verir beklersin. Gerisini toprak halleder derler. Siz o fidanı Osmanlı toprağına diktiniz. Bunu hiç unutmayın. O toprak fidanı diken ele ihanet etmez. O fidan da toprağa ihanet etmez. O fidanı sen diktin. Osmanlı toprağına diktin ve can suyunu verdin. Bunu Mehmet de çok iyi bilir. İnşallah gözümün nuru. İnşallah. Hüküm. Kadı Efendi Hazretleri. Kafi. Bu kadar kafi. Dinlediğimiz şahitler ve kadılığımıza tevdi edilen deliller neticesinde vermiş olduğumuz hüküm şu meyandadır. Davadan çekiliyoruz. Reddi kadı talebinde bulunuyoruz. Ve senin de bu davadan alınman için arzu-hal veriyoruz. Efendi! Efendi! İşi neden yokuşa sürdüğü belli oldu. Bu da onlardan. Efendi! Ne yaptığını sanarsın sen? Kime diyorum efendi? Kaçıyoruz. Hadi. İşimizi güçleştirmeyin ağalar. Biz tertiplerimizin sekteye uğrama ihtimalini gözeterek ilave tertipler de hazırlarız. Tıpkı Boris Zaharyas'ın cellatlarını Yüce Meclis'in gücüne rağmen kandırma ihtimalini önceden hesapladığımız gibi. Şehzade ölmeli Efendi Cemil. Nasıl? Bunu her zaman olduğu gibi bizim yerimize başkaları yapmalı. Ama bu ölüm basit bir cinayet meselesi değil, siyasi sonuçlar oluşturmalı. Şehzadeyi biz öldürürsek kahraman olur. Ama Osmanlı'nın padişaha en yakın tebaası öldürürse murdar olur. Bu durumda bizim öldüren değil, kışkırtan taraf olmamız gerek. Bravo Efendi Cemil, bravo. Zekanıza hayran olmamak mümkün değil. Sonuçta kadı da gözünün gördüğüne inanmak ister. Görünen de isyanın başının ben olduğum. Herhangi bir kadı rüşvet ihtimalini düşünürdü. Ama bu adam umursamadı bile. Kendi
kendi ağzıyla söylediği gibi. O da bir Maraceze Vakfı'nın yetiştirdiği biri. Ve bu da şüpheli bir durum. Manastır'da sadece savaşçı yetiştirmezler. Önemli köşeler için seçilmiş çocukları en iyi şekilde eğitirler. Amaçları doğrultusunda kimisini memur, doktor, esnaf, zabit, muhbir ve hatta kadı bile olarak yetiştirip yerleştirebilirler. O zaman kadı da bunların adamı. Şehzadeyle kal. Götürün şu şerefsizi! Derdiniz nedir? Kimsiniz? Kadı mısınız? Şeyhülislam mısınız? Halife misiniz? Bu müesseselerin hepsi şehzade muhakeme edilecek derken şeriatın verdiği hükme karşı mı gelirsiniz? Nedir derdiniz? Kafirlik midir? Bu nasıl Müslümanlıktır? Padişah Efendimiz'e karşı olan muhabbetiniz belli. Allah hepinizden razı olsun. Sizin gibi vatan evlatları sayesinde bu Osmanlı ayakta. Padişah Efendimiz'e olan muhabbetinizi bizzat gidip kendim ileteceğim. Lakin şimdi bırakın yolumuza gidelim. Evet doğru. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
Sen kendini kim sanırsın ki koskoca kadıya kafa tutarsın? Üstelik bununla da yetinmeyip zanlıyı mahkeme salonundan çıkartıp götürürsün. Kadının verdiği hükmü beğenmeyip sokaktaki kendini bilmezlere linç mi ettireceksin şehzadeyi? Allah muhafaza. Ya püskürtemeseydiniz kalabalığı, ya oracıkta linç etselerdi şehzadeyi. Sonra üstümüzden nasıl çıkartacağız bu lekeyi? Hiç düşünmez misin Filinta Mustafa oğlum? Sultanım, maruzatımı dinlemeyi lütfederseniz. Kadı Efendi görevini layığıyla yapıyor illaki. Ama tarafsızlığıyla alakalı yanlış hareketlerde bulundu. Getirdiğimiz tek bir şahidi bile dinlemedi. Delilin, ispatın var mı elinde? Ortaya bir takım rivayetler sürmüşsün. Elimde ispat olmadığını farkındayım. Ama Kadı Efendi'den bunu araştırıp ispat etmek için mühlet istedim. Vermedi. Tek derdi şehzademizi kemende göndermek. Belli ki masum olduğuna kani olmamış Kadı Efendi. Ben de suçsuzdur demiyorum. En azından şimdilik. Ama yeterli miktarda tahkikat yaparsam eğer belki de şehzademizin suçsuzluğunu ispat edebiliriz. Tek ihtiyacımız olan biraz zaman ve derdimizi dinleyecek bir kadı. Üsküdar kadısı çoktan hükmünü vermiş. Tahkikat için süre vermek münasip bir davranış olabilir sultanım. Lakin hükümsüz geçen her gün hainlerin her birine gün doğmuş oluyor. Bu gecikmeden cesaret alıyorlar. Gerçek suçluları yakalayıp ortaya çıkarmak daha büyük bir gözdağı olmaz mıydı? Çok anlamsız bir ısrar içindesiniz Mustafa. Bence siz gidip asıl uğraşmanız gereken şeylerle uğraşın. Nedir o bundan daha hayırlı olan iş? Yüceler Meclisi denen fesat yuvası. Her şey onların başı altından çıkıyor. Onları çıkarın inlerinden. Sultanım, eğer bu meseleyi halledersek bu işin arkasındakilerin ipliğini pazara çıkarmış olacağız. Siz de uygun görürseniz bu işe Galata kadısı baksın. Ben de arz ettiğim işlerin peşinden koşayım. Bu işlerin ne olduğunu derseniz belki sultanımızın ikna olması daha kolay olur. Benim sultanımızdan bir şey sakladığım yok Kenan Efendi. Elime geçen her malumatı anında gelip kendisine bildiriyorum zaten. Ancak kesinleşmemiş bir konu hakkında sultanımıza bilgi vermek istemem. Sana 3 gün mühlet Mustafa. Tam 3 gün mühlet. Para, çok meşgul müsün? Yok, dosyaları düzenledim. Şu an meşgul değilim. Bir emriniz mi var? Senelerdir Yüce Meclis hakkında yaptığım tahkikatların bütün kapıları Mimar Acize Vakfı'na çıkmıştır. Başlayacaksan oradan başla. Anneni orada bulursun. Ayrıca Mustafa'ya da yardımın dokunmuş olur, tamam mı? Teşekkür ederim.
Padra'yı manastıra yolluyorsun. Sonra da Garbi serserisiyle Filinta Mustafa'nın elinden şehzadeyi kurtarmaya kalkıyorsun. Gurur duy eserinle. Mustafa padişahı ikna etmeyi başardı. Değiştirdi kadıyı. Tahkikat için gereken zamanı almayı becerdi. Şehzade Mehmet... Şehzade Mehmet aklandığında karalanan biz oluruz. Hepimiz. Sultanın gücü pekişir. Ondan sonra tahta geçecek olan da bizle ilgili tedbirlerini almaya başlar ki işte o zaman yandığımızın resmidir. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şu düştüğümüz duruma bak. Bu işi halledeceksin Efendi Cemil. Bu gece halledeceksin hemen. Yarın şehzade mahkemeye çıkmamalı. Hey! Durun bakalım. İnin aşağı. İnin aşağı, inin! Ali Bey. Süreyya sakın kımıldama. Ali Bey. Nefes bile alma. Başını dışarı çıkartma. Sakın. Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey. Yükte hafif, pahada ağır ne varsa dökün bakayım beyzadeler. Ne yapıyoruz Ali Bey? Ver şunu! Bırak! Ver şunu! Ali! Ali! Süreyya iyi misin? Neyin var? Bir şeyin yok. Yaralı değilsin değil mi? Çantam. Ali çantamı aldı adam. Ne var Süreyya çantada bu kadar kendini perişan ediyorsun? Evrak mı var? Mücevher mi var? Ne var? Tamam Ali tamam yok bir şey. Ali Bey. Olur böyle şeyler. Gebelik şeysi. Ne? Gebelik neyse? Gebelik şeysi. Yani umumiyetle öyle söylerler. Yani gebe olan kadınlar yani derler ki yani bu türden... Ethem! Sus Ethem. Sus. Terbiyesizler. Ahlaksızlar. Birkaç sayfa daha kurtardık. Ama maalesef hepsi bu kadar. Hala aynı mesele mi? Okuyoruz ama anlamıyoruz. Maalesef. Ya lügatının ne olduğunu bilsek başına oturup çalışacağız ama. Fatih memleketine gitmemiş olsaydı çoktan çözmüştü bunu.
Başta Latince sanmıştım. Maalesef değilmiş. Kulağa tanıdık bir kelime gelmiyor mu hiç? Nasıl bir şey? Bimar, aceze, ne bileyim bunun gibi. Hayır. Oku bakayım bir daha şunları. Arohet mazamerte lepurit. Neydi o dediğin laf? Diye liye de kurkara netret. Bulutlandığında bile güneş parlar. Bulutlandığında bile şehzadem.